Herkese merhaba. Bugün hesap verme konusunu biraz işlemek istiyorum. Bir danışanım bana bunu hatırlattı. Geçen gün geldi ve dedi ki Özlem Hanım herkese hesap veriyorum ben dedi. Hatta dedi inanamayacaksınız bir olay anlatacağım dedi. Trafikte eee, giderken bir sokakta çalışma varmış ve o sokağa girilmesi yasaklanmış. O da mecburen girilmeyecek başka bir sokağa girmiş. Ve karşıdan gelen arabanın şoförü ona bağırmaya başlamış. İşte niye bu sokağa giriyorsun, ters yöndesin falan diye. O da camı açıp hesap vermeye başlamış. İşte orada çalışma vardı ben o yüzden bu sokağa girdim falan diye. Bayağı dedi anlattım dedi yani kendimi savundum hesap verdim dedi. Sonra dedi arabalar geçiştikten sonra kendime çok sinir oldum dedi. Ben neden böyle hesap veriyorum dedi. Bakın sokakta hiç tanımadığım bir adama durup dururken yani ki haklıyım dedi çünkü sapacak başka yer yoktu. Mecburen oraya sapmak zorundayım dedi. Ama bunun bile hesabını veriyorum ben artık yoruldum dedi. Şimdi neyin hesabını veriyoruz? Kime hesap veriyoruz? Buna bir bakmamız lazım ve niye hesap veriyoruz? Ayrıca hesap mı veriyoruz, haber mi veriyoruz? Bunun arasındaki ayrımı da anlatmak istiyorum. Şimdi haber vermek, özellikle birlikte yaşadığımız insanlara haber vermek bir duyarlılıktır ve bu yapmamız gereken bir şeydir. Evde bir ev arkadaşınızla yaşıyorsunuz diyelim ki ya da sevgilinizle ya da eşinizle, annenizle, kardeşinizle her neyse o gün eve geç geleceksiniz ve bunu haber vermek zorundayızdır demek istiyorum. Bu bir göstermemiz gereken bir duyarlılıktır insan ilişkileri konusunda. Çünkü kendinizi onun yerine koyun. Mesela o gece eve hiç gelmiyor ve size de haber vermiyor. Yani yemek saatine gelip gelmeyeceğini merak edersiniz. Gelecek mi, birlikte mi yiyeceğiz, yemeği ona göre ısıtsam mı diye düşünürsünüz. Ya da hiç haber vermemiş ve hiç gelmemişse başına bir şey mi geldi diye merak edersiniz. İnsanları bu duruma düşürmemek için, buna sebep olmamak için tabii ki haber vermek zarif, güzel, duyarlı bir hareket. Ama diyelim ki siz bu kişiye, diyelim ablanızla birlikte yaşıyorsunuz. Haber vermek için telefon açtınız. Ve ona diyorsunuz ki ben bu gece biraz geç geleceğim. Saat 1'i bulabilir eve dönüş saatim. Bu durumda hemen arkasından o size diyor ki neden? Nereye gideceksin? Kimle gideceksin? Orada ne yapacaksınız? Niye o insanlarla gidiyorsun? Falan gibi devam ediyorsa bu soruşturma, bu artık sizden hesap soruyor ve hayatınıza müdahale ediyor demektir. Şimdi burada bir parantez açayım. Tabii ki eğer bu videoyu dinleyen 18 yaşından küçük olan henüz reşit olmamış bireyler varsa bu onlar için geçerli değil. Çünkü 18 yaşına kadar bizi büyüten anne babamız, velimiz, kimin velayeti altındaysak onun yaşamımıza karışmaya tabii ki hakkı vardır. Bizi korumak amacıyla. Parantezimizi kapatalım ama 18 yaşımız artık çok gerilerde kalmış. Biz çok büyümüşüz, 30'lara 40'lara gelmişiz ve hala hesap veriyoruz. Bu durumdaki insanlar için anlatıyorum bunu. Neden hesap veriyorum? Bunu içimde çözmem gerekiyor. Ve hesap vermezsem ne olur? Etraftaki insanlar her şeyimize çok karışıyorlar gerçekten. Hatta hangi işte çalışacağına, kiminle evleneceğine kadar karışan eş, dost, akrabalar var ne yazık ki ve biz de buna o kadar alışmışız ki sanki bunun normal olduğunu düşünüyoruz. Yani onlara hesap vermemizin, onların bizim hayatımıza karışıyor olmasının normal olduğunu düşünüyoruz. Buna bir sınır çizmek zorundayız. Yani hayatımın sınırlarını çizmeyi öğrenmek zorundayım. Bana karışamazsınız. Şunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu benim hayatım. Hayatım hakkındaki kararları ben veririm. Ama burada şunu da göğüslemeniz gerekiyor. Ben verdiğim kararların sonucu her ne olursa olsun buna ben katlanmaya razıyım. Çünkü benim kararım. Bakın bir danışanım vardı. Kız kardeşi vardı ve aralarında epeyce yaş farkı vardı. Kız kardeşini koruma amacıyla bütün ömrü boyunca kız kardeşine karışmış. Hangi işte çalışacağına, kiminle evleneceğine kadar abla karar vermiş ve onu yönlendirmiş. Ve bana geldiği aşamada kız kardeşi ablasından feci şekilde nefret ediyordu. Ve bana çığlık çığlığa bağırıyor senden nefret ediyorum diyerek Özlem Hanım çok üzülüyorum diyordu. Çünkü ben hep o mutlu olsun istedim. O iyi olsun istedim. Onun hayatında güzel şeyler olsun istedim. Onun için ona karıştım diyordu. Şimdi iyi niyetle yapılan şey
Sonuçta neye sebep oluyor? O kız kardeş diyormuş ki çok haklı olarak ben bıraksaydın da kendi seçimlerimi yapsaydım. Kendi istediğim adamla evlenseydim. Evet belki mutsuz olacaktım ama bu benim seçimim olacaktı. Ben senin istediğin hayatı yaşadım. Kendi hayatımı yaşayamadım. Bakın bu abla için de çok üzücü. Kardeş için de çok üzücü. Seneler sonra geldikleri noktaya bakın. Halbuki en baştan birbirimize karışmamamız gerektiğini bilirsek, birbirimizin birer özgür birey olduğunu ve kendi seçimlerimizle hayatta yol almamız gerektiği özgürlüğünü birbirine sunarsak, birbirimize sunarsak hiç bunlar başımıza gelmeyecek. Herkesin mutlu olması, huzurlu olması açısından bu sınırları ve hesap vermemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bu hesap verme konusunda özellikle annelere bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarımızı tabii ki çok iyi yetiştirmek istiyoruz. Onları büyütürken 18 yaşına kadar onlara iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı öğretiyoruz. Ve 18'den sonra artık onların bu seçimleri kendilerinin yapabileceklerine, bir birey olduklarına güvenmek zorundayız. Büyüdüklerini anlamak zorundayız ve onları seçimleriyle baş başa bırakıp seçimlerinin sonuçlarına da katlanmalarını öğretmek zorundayız. Anneleri çok önemsiyorum. Neden? Çünkü toplumun temeli kadındır. Kadınları yetiştiren kadınlar, erkekleri yetiştiren kadınlar, insan yetiştiren kadınlar. Bir insan yetiştirmek çok önemli. Bu yüzden ona birey olmayı, kendi ayaklarının üzerinde durmayı, kendine güvenmeyi öğrettiğiniz zaman sonuçta siz de gururlanacaksınız. Evet diyeceksiniz. İşte ortaya çıktı benim çocuğum. Şimdi hesap veriyorsak eğer sürekli o konuya dönmek istiyorum. Ne yapacağız? Geçmişimize bakacağız. Geçmişte bizi kim büyüttü? Annemiz, babamız ya da başka birileri ve o kişiler bizden hesap sordular mı? Ben ne zaman hesap vermeye başladım? Kime hesap vermeye başladım? İlk kime hesap verdim? Sizden muhtemelen küçükken hesap sormuşlardır ve bu hesabın altında da hesap sorulurken açık ya da gizli bir tehdit duymuşsunuzdur. Yani bazen söylemek bile istemiyorum ama şiddet de görmüş olan çok kişi var ne yazık ki. Şiddetle korkutulmuş olabilirsiniz. İşte bana ne yaptığını anlatmazsan baban gelecek gösterecek sana gününü gibi bir şeyler duymuş olabilirsiniz. Baban geldiğinde yiyeceksin dayağı. Hiç de yabancı olmadığım cümleler danışanlarımdan çok duyuyorum. Yani bu şekilde eğer hesap vermezsem başıma kötü bir şey gelecek. Bana kızacaklar, beni cezalandıracaklar, bana şiddet uygulayacaklar. Bilinçaltınızda bu var. Dolayısıyla tabii ki bugün açık zihinle bunu düşünemiyoruz. Bilinçaltı bizi yönetiyor alttan alttan ve birisi bir şey sorduğunda hatta sormadığında açıklamaya ve hesap vermeye girişiyoruz. Ama aşağıda bu var. Eğer hesap vermezsem başıma kötü bir şey gelecek ya da cezalandırılacağım korkusu. Şimdi her zamanki gibi diyorum ki geçmişinize gidin, çocukluğunuza gidin ve orada kime neyin hesabını verdiniz ve eğer hesap vermezseniz ya da vermediğinizde başınıza ne geldi? Bu anıları bulun. Bu anıların içindeki korku duygusunu görün. Onu gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ha evet ben çocukken beni bu şekilde korkutmuşlardı. Bu yüzden ben hep hesap verdim ya da yaptığım şeyden korktum. Ya da işte hesap vermezsem dayak yiyeceğimden korktum. O korkuyu bulduğunuzda şimdi bakın artık bunu bugünün bilinçli zihnine taşıdığınızda bugün artık büyüdüğünüzü, o çocuk olmadığınızı, hesap vermediğiniz takdirde hiç kimsenin sizi dövmeyeceğini, cezalandırmayacağını farkına varacaksınız. Ve o zaman da bu hesap verme konusu bitecek. Bir de hesap vermeye başladığınızda her zaman söylüyorum ya fark edin kendinizi diye. Diyelim ki bir ikinci cümlede kendinizi durdurun ve açıklamayı kesip konuyu değiştirin. Bu karşıdakinin sorusuna cevap vermeye o kadar alışmışız ki hesap vermeye. Otomatik olarak o ağzınızdan cümleler çıkmaya başlıyor ya. O çıktığı anda onu fark edin ve içinizden deyin ki ben şu anda hesap veriyorum ve artık hesap vermeyi kesiyorum. Cümleyi orada bitirin. Hesap vermenin ya da o açıklamaların gerisini hiç getirmeyin. Ve
Böylece yavaş yavaş kendinize öğreterek hesap vermekten de vazgeçeceksiniz. Bunlar bizim hayatımızın sınırlarıdır. Sizin hayatınız sizi ilgilendirir. Hayatınızla ne yapmak istediğiniz tamamen sizi ilgilendirir ve sizin seçimlerinizle şekillenir. Hayatımızın sınırlarını çizdiğimizde kimseye hesap vermeyeceğimi bilirim. Bugün de hesap vermek ve sınırlar konusunu biraz anlatmaya çalıştım. Dilerim hayatınıza katkısı olacak bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.